Dostlar selamünaleyküm. Ukrayna cephesinde çok ilginç şeyler oluyor. Yıllardır konuştuğumuz savaş galiba sona doğru geldi. Ama bu son öyle düşünüldüğü gibi bir son değil. ABD hem Ukrayna'yı sattı hem de Avrupa'yı ortada bırakıyor. O yüzden bugün çok önemli bir soruyu cevaplıyoruz. Avrupa, ABD desteği olmadan askeri bir güce dönüşebilir mi? Yani Rusya'ya karşı caydırıcı olabilir mi? Bu soru önemli. Çünkü eğer caydırıcı bir askeri güce dönüşemezlerse Putin Ukrayna'dan sonra gözünü ötelere dikebilir. Zaten şu an Avrupa Putin'in korkusuyla titriyor. Acil zirveler düzenliyorlar. Biz de bugün bu korkunun kaynağına iniyoruz ve konuşacağımız çok fazla şey olduğu için hızlıca başlıyoruz. Ama hazır intro girmişken siz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz şu an bu konuyu konuşuyoruz çünkü Trump seçildikten sonra dünya siyasetine çok hızlı bir giriş yaptı. ABD'nin yıllardır uyguladığı politikaları 1-2 hafta içerisinde tamamen tersine çevirmeye yönelik adımlar attı. Daha doğrusu açıklamalar yaptı. Henüz herhangi bir konuda attığı somut bir adım yok. Ama yaptığı açıklamalar ABD'nin uluslararası ilişkiler alanında ciddi değişikliklere gebe olduğunu gösteriyor. Bu değişikliklerin en büyüğü ise Ukrayna konusunda yaşanacak gibi. Çünkü Trump 12 Şubat'ta Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme zaten sadece iki devletin iletişim kurması açısından bile önemliydi. Çünkü savaşın başından beri ABD ve Rusya'nın liderleri ilk defa temas kurdu ve bu temasın ardından iki ülke arasında Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakerelerin başlatılması konusunda mutabık kalındığı açıklandı. Zaten Trump daha seçilmeden önce burada olacakların sinyalini vermişti. Bu savaşı 24 saat içinde bitiririm demişti. O açıklamayı yaptığı zaman eski kanalda bir video yayınlamıştım ve demiştim ki Trump geldiğinde Ukrayna'yı ortada bırakacak. Bunu söylediğimde saçmalıyorsun. ABD'nin dış politikasında o kadar köklü değişiklikler yaşanmaz. Bunu bile bilmeden konu hakkında yorum yapıyorsun şeklinde onlarca mesaj geldi. Ama konu dediğim noktaya geldi. Çünkü bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Dengeleri bir düşünün. ABD Ukrayna'yı destekliyordu. Bir yanda da Rusya var. Ve kesinlikle savaşta geri adım atamaz bu saatten sonra. Bu şartlar altında Trump'ın savaşı bu kadar hızlı şekilde bitirebilmesinin tek bir yolu var. O da Rusya'ya karşı Ukrayna'nın taviz vermesini sağlamak. Yani Ukrayna'yı ortada bırakmak. İşte şimdi Trump bunu yapıyor. Tabii ilk başta akla gelen şey şu. Trump'ın bunu yapması Ukrayna'yı ortada bırakmak anlamına mı geliyor? Yani Ukrayna'nın arkasında sadece ABD yok. Bütün Avrupa Ukrayna'ya destek veriyor. Sadece ABD çekildiği zaman Avrupa bu savaşı sürdüremez mi? Ya da başka bir şekilde sorarsak ABD savaşın bitmesini isterken Avrupa ABD'ye işine bak diyebilir mi? Yani soruyu tam olarak derleyip toparlarsak Avrupa ülkeleri ABD olmadan Rusya'ya karşı askeri bir varlık gösterebilirler mi? Tabii Avrupa ülkeleri dendiğinde insanın aklına İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük devletler geldiği için ABD olmasa da Avrupa Rusya'yı zorlanmadan engelleyebilir gibi düşünenler var. Ama mesele pek de öyle değil. Çünkü Avrupa ABD'ye bu konuda göbekten bağlı durumda. Aslında bu da gayet doğal. NATO her ne kadar Avrupa için bir koruma şemsiyesi olduysa da aynı zamanda bu pakt Avrupa ülkelerinin ABD'ye sırtlarını dayayıp yatmalarına da sebep oldu. 1949 yılında NATO, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki genişlemesini engellemek için kurulmuştu ve o dönemler ABD bu örgüte çok önem veriyordu. ABD Avrupa'yı yani ekonomik ve askeri anlamda güçlü bir Avrupa'yı Sovyet yayılmasını önlemede hayati bir unsur olarak kabul etti ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine çok büyük yardımlar yaptı. 2. Dünya Savaşı Avrupa ülkelerini resmen çökertmişti. ABD sayesinde hızlıca ayaklanabildiler ve ABD'nin lokomotifi olduğu NATO, Avrupalı devletlerin askeri anlamda güçlenmelerinin önünde bir engele dönüştü denilebilir. Çünkü NATO'da 32 üye devlet var ve mantık şu: bu üyelerden birine saldırı olursa diğer bütün üyeler bu NATO üyesi için savaşa giriyorlar. Tabii ki böyle olunca hepsi kendini güvende hissetti ve ordularına normalde yapacaklarından çok daha az yatırım yaptılar. O güçlü ekonomilere rağmen orduları yavaş gelişti. NATO'nun üye ülkelerden istediği milli gelirin en az %2'sini savunma harcamalarına ayırmaktı. Bunu sağlayan ülkeler de var ama büyük çoğunluğu düzenli olarak %2'yi bulmuyor. Son yıllarda biraz risk görünce harcamalarını arttırmaya başladılar. Yoksa öncesinde bu harcamaların grafiği çok dalgalıydı. Bu yüzden şunu sorguluyoruz: ABD çekildiğinde eğer Avrupa ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalırsa Avrupa Birliği ordusu kurulabilir mi? Zaten Ukrayna lideri ABD'nin Rusya ile görüşmeye başlamasından sonra bu yönde bir açıklama yapmıştı. ABD artık eskisi gibi yardıma koşmayabilir. O yüzden Avrupa Birleşik Ordusu'nu kurmamız gerekiyor demişti. Peki bu mümkün mü derseniz aslında birkaç yıldır bu konu dile getiriliyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunu savunuyordu. Çünkü ona göre Avrupa artık ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalı, kendini savunmaya yetecek kadar bir güç oluşturmalıydı. Macron
Macron biraz toy, biraz avel bir siyasetçi olabilir ama bu konuda haklı çıktı. İşte onun istediği dönemde bu ordu kurulmuş olsaydı Avrupa daha rahat bir konumda olabilirdi şu anda ama yapılmadı. Öncelikle şunu hepimiz biliyoruz ki Avrupa'nın ekonomik gücü bu işi yapmaya yeterli. Ama her şey ekonomik güç demek değil. Aslında her şey asker sayısı da demek değil. Asker sayısı ne kadar önemliyse askeri teknolojileri yerde olarak geliştirebiliyor olmak da o kadar önemli. Yani birçok parametre var ve bunların hepsinin bir araya gelip senkronize bir şekilde başarıyla çalışması gerekiyor. İşte zor olan kısım bu. Çünkü bugüne kadar Avrupa orduları her ne kadar NATO kapsamında faaliyetler göstermişse de bu faaliyetlerin yöneticisi her zaman ABD'ydi. Mesela NATO'nun kuruluşundan beri askeri operasyonları Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı yönetti ve koordine etti. Bu göreve de her zaman ABD'li subaylar atandı. Bu durum ABD'ye ekstra bir tecrübe kazandırırken Avrupa için dezavantaj oldu. Çünkü Avrupalı generaller bu seviyede bir uzmanlığa sahip değiller şu anda. İşte muhtemel bir Avrupa ordusu ilk başta bu eksikliği kesinlikle yaşayacak. Aslında daha da önemli olan şey şu: ABD kendini çektiği zaman Avrupa'nın savunma stratejisinde bir siyasi boşluk oluşacak. Liderliği kimin üstleneceği tartışması başlayacak. Mesela şu an bir düşünün. Sizce Avrupa'nın ortak bir ordusu kurulsa bu ordunun lideri kim olabilir? Avrupa derken de Avrupa Birliği olarak bakmayın. İngiltere'yi de dahil edin. Elbette böyle düşününce muhtemelen aklınıza Fransa, Almanya ve İngiltere gelmiştir. Öncelikle Almanya askeri anlamda yok hükmünde. Yani onları gözünüzde büyütmeyin. Ekonomi anlamında ne kadar devlerse askeri anlamda da o kadar cüceler. O yüzden bu yarış İngiltere ile Fransa arasında olacak. Ve ne İngiltere Fransa'nın liderliğini kabul eder ne de Fransa İngiltere'nin. İşte bu yüzden birlik sağlamaları neredeyse imkansız. Bu durum ciddi bir siyasi boşluk oluşturacak. Bir diğer önemli mesele de zaman. Bu bahsettiğim dezavantajlardan dolayı Avrupa'nın çok ciddi bir zamana ihtiyacı var. Bütün sistemler şu an ABD'nin altyapısına muhtaç. Bunların yerine yenilerini koymak oldukça zaman istiyor. Şu an ABD NATO'dan çekildiği zaman Avrupa için havadan havaya yakıt ikmali bile zor bir mesele haline geliyor. Daha insansız hava araçlarından uzun menzilli füzelere ya da uydu bağlantısına kadar birçok başlık var ve bunların hepsi Avrupa'nın önüne sorun olarak gelecek. Çözebilirler mi? Elbette çözebilirler. Ama bunlar öyle haftalar ya da aylar içerisinde değil, yıllar içerisinde, belki 10 yıllar içerisinde çözülecek meseleler. Dediğim gibi Avrupa'da ekonomik güç var. Zaman alsa da bu olayları birer birer çözerler. Hiçbir şey olmadı, yapamadılar diyelim. Atıyorum, insansız hava araçları konusunda Türkiye'ye çok büyük bir sipariş geçerek ABD'nin onlara sağladığı güçten çok daha büyüğüne kısa bir sürede erişebilirler. Yani askeri teknolojilerdeki açığı ekonomik güçleriyle zaman gerektirse de kapatabilirler. O yüzden bence esas mesele bunlar değildi. Esas mesele Avrupa halklarının rahata fazla alışmış olmasıydı. Avrupa halkları uzun yıllardır savaş görmedi, terör görmedi, ciddi gerginlikler görmedi. Ekonomileri genel olarak hep iyiydi. Hayat standartları çok yüksekti. Hayat standartları yükselen toplumların savaşlarda çok başarılı olması pek mümkün değildir. Zaten insanın doğasına aykırı bu durum. Bir insan ne kadar yüksek standartlarda hayat yaşıyorsa dünyaya o kadar bağlanır. Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri örneğine bakabilirsiniz. Bu da herhangi bir soyut değer için canını ortaya koyacak kadar fedakarlık yapmayı zorlaştırır. İşte Avrupa'nın önündeki en büyük sıkıntı bu olacak. Ülkesi için ölmeye hazır asker bulamayacaklar. Amerika'nın varlığı bu yönden işe yarıyordu. Amerika'nın varlığı Avrupa'nın herhangi bir savaşın parçası olmasını engelliyordu. Şimdi Amerika'nın ayrılmasıyla o ihtimal doğuyor. Ve bu durum Avrupa ülkelerini çok ciddi bir imtihanla baş başa bırakıyor. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki Avrupa ABD olmadan askeri olarak güvende olmayacak. Ekonomik gücünden dolayı yıllar süren bir süreçten sonra belki belli bir güce ulaşabilirler. Ama sorunların birçoğunu aşabileceklerini zannetmiyorum. Ve bunun onlar da farkındalar. Bu yüzden Ukrayna konusunda ABD'nin dediği çizgiye hepsi tek tek gelecek. Ve Trump ne isterse onu kabul etmek zorunda kalacaklar. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz bunları. Allah'a emanet olun.